Merhaba, bugün epoksi uygulamalarında, reçine uygulamalarındaki kullanılan malzemeler, nasıl bir ortamda çalışmalıyız, temel bir takım bilgilerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu çok kimyasal bir malzeme, yani doğal bir adının reçine olması bir şey değiştirmiyor. O yüzden muhakkak açık havada ya da pencerelerin açık olduğu bir ortamda maske kullanarak yapılmalı. Bu çok önemli. Ciğerleriniz vesaire çok kötü etkilenebilir. İnanılmaz alerjik reaksiyonlar verebilirsiniz. Mümkünse filtreli gaz maskesi, koruyucu gözlük kullanılmalı. Geçirgen olmayan eldivenler, çok şart şeyler bunlar. Ortam sıcaklığı 10 derece ile 30 derece arası olması gerekiyor. Genellikle 12 saat, 24 saat ya da 6 saat bekleme süreleri olabilir. Ama buna göre hesaplanması gerekiyor oda sıcaklığının. O ortama girilmemesi çok önemli. Yani kuruma süresince o odanın, ortamın kullanılmaması önemli sağlığınız için. O ortam nem oranında %50'nin altında olması uygun. Bunlar gerçekleşmediği hallerde kuruması zor olabiliyor. İstediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Çalışma ortamımızda muhakkak yüzeyi örten muşamba olmalı. Muşambaya tutunmuyor. Yani muhakkak bir şeyler damlayabilir. Bazı şeyler olabilir. Oraya tutunmadığı için onu temizleyebiliyorsunuz. Ama başka bir masa üzerine vesaire çalışırken ortam kirlenirse temizleyemeyebilirsiniz. Çok yapışkan çünkü kuruduktan sonra çok uğraşırsınız. Masa eğimini ölçen bir terazi gerekli. Çünkü kalıba doldurduktan sonra bir yamukluk olmaması için. Bazen uygulamalar da var telefonda. Solvensiz epoksi tercih edilmesi yine sağlık açısından iyi. Buna katılaştırıcı katmak gerekiyor. İçine suya dayanıklı boyalar kullanabilirsiniz. Akrilik, o bu ve çok boya çeşidi oluyor ama asıl işte özellikle epoksi için kullanılan toz boyalar daha verimli olabiliyor ya da işte o hoş görüntüleri elde etmeniz daha kolay olur. Yoksa ben deneysel gayet değişik şeyler denedim. Simler, değişik objeler kullanabilirsiniz. Karışımı hazırlarken muhakkak hassas terazi kullanacaksınız. İhtiyaca göre spatula, kürdan, cımbız, pürmüz de kabarcığı yok etmek için yine kullanacağınız bir şey. Çakmak olabilir. Dökerken dikkat ederseniz daha az olabilir. Bazı malzemeler çok kaliteli hiç yapmıyor. Bir sonuç alabiliyorsunuz doğrudan. Kalıp temizlemek için bant kullanacaksınız. Zımpara gerekebilir. Sonrasında makas, baket bıçağı gerekebilecek şeyler. Tabii burada bir alt başlık olarak epoksi çeşitlerinden bahsetmek gerekiyor. Çünkü farklı epoksi türleri var. Sadece marka olarak değil, aynı zamanda büyük bir kalıpla mı çalışacaksınız, küçük bir kalıpla mı çalışacaksınız, inceliği nasıl olmalı? Hepsine göre farklı epoksi var. Bunları sadece epoksi satan sitelerden detaylı bilgiler alarak öğrenebilirsiniz. Çünkü onlar hangi malzeme nerede kullanacağı ile ilgili bilgi veriyorlar. Oradan epoksi seçip başka siteden de alabilirsiniz tabii. Ben herhangi bir site adı vermiyorum ama zaten internette araştırdığınızda var. Ben bu markanınkini şu an kullanacağım. Tabii onun katılaştırıcısı da var. Görüldüğü üzere üzerinde ne kadar oranda ne kullanılacağı var bilgi olarak. Bahsettiğim gibi kapalı balkonda açık pencereyle çalışıyorum. Su terazisi ya da uygulamayla masanın zemine paralel olduğunu tespit ettikten sonra hassas terazide epoksi ve katılaştırıcıyı karıştıracağız. Epoksi olarak daha önce demin gösterdiğim markanın malzemesini kullanıyorum. Üzerinde de gerekli bütün açıklamaları yapmışlar zaten. Ne kadar kullanacak, nerede kullanacak, nasıl kullanacak. Bu da katılaştırıcısı. Burada bu malzemeden memnun olduğumu söyleyebilirim. Herhangi bir baloncuk vesaire sorun olmuyor iddia ettikleri gibi. İnce şeffaf bir reçine ama yani illaki bunun kullanılması gerekmiyor. Siz hızlandırıcı butonuna basmadan ben kendim klibi hızlandırdım. Burada önce epoksi reçineyi koyuyorum.
Sonra da katılaştırıcıyı ekliyorum. 1'e 2 oranındaydı bu malzemede oranlar. Ona göre hesaplayıp bir güzel karıştırıyorum. Bunun süresi de önemli tabii. Yani bu kadar öyle çok yapmayacaksınız. Sonrasında işte hemen tepkimeye giriyor. Karıştı. Tepkimeye girdi. Ben malzemeyi önce bir döküyorum. Normalde bekleyebiliriz. Ben beklemiyorum. Yani bunun tutması, sonrasında boyaları ve diğer objeleri koyma. Fakat ben öyle sürüyorum. Ondan sonrasında bu kullandığım kumaş boyası bu arada. Yani çok da önermiyorum. Aslında çok sağlıklı, süper sonuçlar almayabilirsiniz ama neticede işe yarıyor. Biraz kuruma süresi vesaireyi değiştiriyor. İşte böyle şekiller yapıyorum. Rengi güzel diye kullanmak istedim. Hem de deneme olsun diye. Bu benim balkonumda kumular yuva yapmıştı. Onların yavrusu büyüdü. Bir de kargalar yavru büyüttü. Saklamıştım. Onları e, ilelebet saklamak için diyeyim. Reçineyle, epoksiyle sabitliyorum. Öyle bir şey olur mu olmaz mı? Olamaz tabii ama. Biraz daha üstüne boya ekliyorum. Biraz daha reçine koyuyorum. Azıcık da beyaz katayım diyeceğim. Ve katacağım. Evet. Bu şekilde hazırlayıp kurumaya bırakıyoruz. Bunun süresi 12 saat kuruma süresi. Öyleydi hatırladım. Görüldüğü üzere tam olarak kurumamış. Birincisi balkon 10 derecenin çok altındaydı kış şartlarında. İkincisi kumaş boyasından kaynaklı muhtemelen ama biraz daha bekleyince tamamen dondu. Çiki de beğendi. Bu arada hiçbir kuşun tüyü yolunmadı. Balkona düşen tüylerdi bunlar. Ve sürpriz, evet, kitap ayracı. Tekrar görüşmek dileğiyle.